Selamlar, kanalıma bir başka oyuncu analizi videosuna hoş geldiniz. Norveç Elit Seriyen'deki Kristiansund takımının hücum üçlüsü hakkındaki serime devam ediyoruz. Bugün bu hücum üçlüsünün gole en yakın, en patlayıcı, en direkt oynayanıyla karşınızdayım. Mustafa İsah'ın oyunu derinlik koşuları, savunma arkası tehdidi ve ceza sahasına agresif girişlerden oluşuyor. Bu videoda İsah'ın gerçek rolünü, güçlü ve zayıf yönlerini, fiziksel ve teknik profilini, doğru işlendiğinde nelere evrilebileceğini ve şu an hangi seviyede olduğunu konuşmaya çalışacağım. Az önce de belirttiğim gibi Kristiansund'un genç hücum üçlüsü hakkında hazırladığım bir seri bu. Eğer spesifik olarak bu oyuncuyu izlemek istemiyorsanız seriye baştan yani Sander Kilen videosuyla başlamanızı öneririm. O halde siz abone olup bu tarz oyuncular hakkındaki analiz videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açtıysanız hadi oyuncuya geçelim. Mustafa İsah 21 yaşında, Nijeryalı, 1.75 boyunda, güncel piyasa değeri ise 700 bin euro. Hücum hattının her bölgesinde yer alıyor ama çoğunlukla santrafor bölgesinde görev alıyor. Bir de Sander Kilen'in olmadığı zamanlarda sol kanat forvet olarak da görev aldığı oluyor. 18 yaşına girdiğinde Nijerya'dan Danimarka'nın Rangers takımının U19 takımına getiriliyor. 18 yaşına girip Rangers takımıyla profesyonel sözleşmeyi imzaladıktan sonra Skor Nijerya web sitesi bununla ilgili bir haber yapıyor. Linkini de açıklamalara ekliyor olacağım. Aynı haberde Rangers takımının sportif direktörünün görüşlerine de yer verilmiş. Soren Pedersen, Mustafa İsah'la ilgili teknik olarak çok yetenekli, hızlı, iyi derin koşular yapıyor ve iyi dönüşler gerçekleştiriyor. Rangers takımındaki gelişimini dört gözle bekliyoruz şeklinde açıklama yapıyor. Yine aynı haberde Rangers'ın baş gözlemcisinin yani Mustafa İsah'ı keşfeden kişinin görüşlerine değer verilmiş. Gözlemci de onun hakkında derin koşular yapma konusunda inanılmaz derecede yetenekli, çabuk hareket ediyor, hızlı ve aynı zamanda takım arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurabiliyor demiş. İnanılmaz derecede heyecan verici olduğunu söylemiş. Yaşına rağmen oldukça büyük bir potansiyele de sahip olduğunu eklemiş. Bu haberin en güzel kısmı ise son kısmında. Şu an onun için doğru zaman olmayabilir. Elbette diğerleriyle rekabet halinde ancak onunla yaptığımız yatırım geleceğe yönelik bir yatırım diyor. Neden en güzel kısmı sonu dediğime gelirsek. 18 yaşındayken Rangers'taki ilk senesinde U19 takımıyla 16 maç, rezerv takımla 4 maç, A takımla da sadece 1 maç 19 dakika görev alıyor. İkinci sezonunda ise her şey onun için değişiyor ancak Danimarka'da değil Norveç'te. Danimarka'da 10 maç U19 liginde, 5 maç rezerv liginde, 5 maç A takımla sadece 80 dakika olacak şekilde sezonu tamamlıyor. Danimarka biliyorsunuz bizimle aynı dönemde oynuyor ligi. Lig bittiğinde Norveç'te ise sezonun ilk yarısı tamamlanmış ve transfer dönemi. Norveç 2. lig takımı Start onu kiralıyor ve 12 maçta 6 gol 1 asistlik katkı veriyor. Ve kiralık sözleşmesi bittikten sonra Norveç en üst seviye liginden Kristiansund bonservisini alıyor. Ne kadarlık bir bonservis bedeli ödediklerine dair bir bilgiye ulaşamadım. Kristiansund formasıyla geçtiğimiz sezon yani ilk sezonunda 29 maçta 6 gol 2 asistlik katkı veriyor, 2 sarı kart görüyor, 1660 dakika sahada kalıyor. Aynı zamanda kupa macerasında da 5 maçta 2 gol 2 asistlik katkı yapıyor. Biliyorsunuz Norveç Ligi başladı, 4. haftalar oynandı. Kristiansund'un bir maçı ertelendiği için 3 maç sahaya çıktılar. İsah 3 maçta da ilk 11 olarak sahaya çıktı. Ancak sadece ilk maçta skor katkısı verebildi. Yine benim çok severek takip ettiğim Bran'a karşı ev sahibi oldukları maçta 3. dakikada kendisine yapılan penaltıyı gole çevirdi. O golü de yine videonun sonuna ekliyor olacağım. Bu arada hem Sander Kilen'in hem İsah'ın 2004 Ocak sonrası doğumlu oldukları için yanlış bilmiyorsam Türkiye'deki yabancı kontenjanındaki bu artı 4 kısmına girdiklerini belirtmek isterim. Sanırım bu kadar genel bilgi yeter. Patlayıcılığıyla ve defans arkası koşularıyla ön plana çıkan, bana göre Anadolu takımlarının kadrosunda rotasyon golcüsü olarak bulunması gereken Mustafa İsah'ın skor katkılarına ve olumlu yönlerine geçelim. Biliyorum İsah'ı gördüğünüzde aklınıza ilk ligimizlere daha önce sık sık oynayan Pırpır adını verdiğimiz oyuncular geliyor. Sık sık defans arkasına koşan, oyuncu eksilten ama yetenek konusunda kısıtlı oyuncular. Ancak İsah onlardan ayrılıyor, yetenek konusunda çok kısıtlı bir oyuncu değil. İsah'ın iki farklı pozisyonda rol aldığından bahsetmiştim. Çoğunlukla forvet olarak görev alıyor ve forvet olarak sahaya çıktığında görevi sürekli savunma arkasına koşu atmak, derinlik kovalamak, rakip stoperlerin arasındaki boşlukları zorlamak. Kilen olmadığı zamanlarda ise sol iç forvet gibi oynayıp içe kat eden, ceza sahasına koşu atan, bitirici aksiyonlara girmeye çalışan bir oyuncu oluyor. İsah'ın en büyük artısı fiziksel profili. Özellikle ilk adımı inanılmaz patlayıcı. Kısa mesafede hızlanma konusunda takımın hatta belki de ligin en önde gelen ismi. Bu patlayıcılık savunma arkası koşularında çok değerli hale geliyor. Rakip stoper bir anlık bile hata yapsa İsah hemen arkasına sarkabiliyor. Boyu kısa olduğu için ağırlık merkezi düşük. Bu da ona çok hızlı yön değiştirme avantajı sağlıyor. Belki dar alanda değil ama koşu yönünü değiştirir
geliştirirken çok etkili. Enerjisini kolay kolay kaybetmiyor, bu hızını, çevikliğini tüm maça yansıtabiliyor. Transfermarkt verilerine göre daha önce sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç yok. Tabi daha 21 yaşında, 3 senedir profesyonel olan bir oyuncu olduğunu da unutmamak gerekir. Teknik kısma gelirsek ceza sahası içi bitiriciliği ortalama. Vuruş tekniği mükemmel diyemem ama pozisyonlara çok fazla girdiği için gol katkısı geliyor. Basit paslarda herhangi bir sorunu yok. Riskli paslarda ise biraz istikrarsız. Bazen kendisinden belki de beklenmeyecek seviyede pas atabiliyorken bazen de atamıyor. Arada bağlantıya geliyor ancak bunu sırtı dönük değil, koşu halindeyken yapabiliyor. Dribbling kısmında ise hızından çok fazla faydalanıyor. Rakibini geçmek için teknikten daha çok hızlı yön değiştirmelerine ve çevikliğine başvuruyor. En güçlü yönü patlayıcılığı demiştim. En iyi yaptığı şeylerden biri ise savunma arkasına koşu zamanlaması. Her zaman doğru değil tabii ki ama doğru olduğunda gerçekten tehlikeli pozisyonlara giriyor. Zaten videonun şu ana kadarki kısmında buna bolca rastladınız. Bu özelliğinin en güzel kısmı ise pes etmiyor, vazgeçmiyor olması. Durmadan denemeye devam ediyor. İsah'ın ceza sahasında bu koşu atma alışkanlığı çok değerli. Topu her zaman doğru kullanmıyor olabilir ama ceza sahasına girmeye çalışması, ikinci toplar sekenleri kovalaması sürekli bir tehdit oluşturmasını sağlıyor. Bu da aslında zihinsel, mental özelliklerinin ne kadar kuvvetli olduğunu düşündürüyor bana. Topla çok iyi olmayabilir, oyun görüşü sınırlı olabilir ama tehdit yaratma isteği yüksek. Hadi asist katkılarına geçelim, ben olumlu yönleriyle devam edeceğim. En son sürekli koşu attığından, savunma arkasını zorladığından ve hareket halinde olduğundan bahsetmiştim. Bu oyunun hem hücum yönünde hem savunma yönünde devam eden bir özellik. Gerçekten çalışkanlığı, hırsı yüksek bir oyuncu. Aynı zamanda bu modern derinlik forveti seviyesindeki koşularında pozisyon alma becerisi de gayet yüksek. Offside'a yakalanmama konusunda da hiç de fena değil. Maç başına 0.4 offside ortalamasıyla tamamladı geçen sezonu. Defans ve pres katkısı yönündense gayet başarılı. Hatta muhtemelen Christian Sund'un bu hücum üçlüsündeki en çok defansa yardım eden, en çok prese katılan oyuncu diyebilirim. Hatta katılandan ziyade presle top kazanma başarısı en yüksek olanı da o muhtemelen. Evet, belki şu an tam olmuş bir profil diyemem ya da her oyun sistemine, her oyun yapısına uygun da diyemem. Ancak doğru yapı içerisinde doğru beklentilerle 3 puanı getirecek koşuyu atabilecek oyuncu diyebilirim. Öndeyken, rakipten baskı yiyorken veya deplasman maçlarında ileriye attığınızda size bir koşusuyla 3 puanı getirebilir diye düşünüyorum. Sander Kilan kadar olmasa da potansiyelin yüksek ve gelişime açık olduğunu düşünüyorum. Belki ilk 11 oyuncusu olarak değil ancak rotasyonda Anadolu kulüpleri için güzel bir seçenek. Şimdi biraz da olumsuz yönlerinden konuşalım. Olumsuz yönlerine yine fiziksel kısmından başlayacağım. Kısa boylu ve hafif yapılı olması ikili mücadelelerde ona dezavantaj sağlıyor. Sırtı dönük top aldığında çok kolay itilip kakılabiliyor. Topu korurken kollarını ve kalçasını daha etkili kullanmayı öğrenmeli. Evet, Norveç Ligi çok yumuşak bir lig değil ama daha sert savunmacıların olduğu bir lige giderse bu konuda sorun yaşayabilir. İkili mücadele kazanma oranını %40'lardan 55-60 seviyesine çekebilirse çok mükemmel bir gelişim olur. Onun profilindeki bir oyuncu için belki çok önemli olmayabilir ama fena olmayan bir zıplama becerisi var. Kafa vuruşlarında ise biraz etkisiz. İlk kontrol yeteneği ise biraz dalgalı. Bazen vücudunu çok güzel yönlendirerek çok iyi bir şekilde topu kontrol ediyor ama bu her zaman olmuyor. Derinlik koşusunu çok iyi yapıp topu kontrol ederken pozisyonunu kaybettiği çok fazla an oluyor. Bu bitirici aksiyon kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Ceza sahası dışından şutlarda ise etkili bir oyuncu değil. Zaten çok fazla da denemiyor. Oyunu geniş açıdan okuyabilen bir oyuncu değil. Takım arkadaşlarının konumunu, 3. adam koşullarını, bağlantı opsiyonlarını çok iyi değerlendiremiyor. Bu yüzden bağlantı oyuncusu olabilme şansını bayağı düşük görüyorum. Karar verme konusunda ise çok ham. Savunma arkasına sarktıktan sonra ne zaman şut çekeceği, ne zaman pas vereceği ya da ne zaman topu saklaması gerektiği konusunda karar veremiyor. Bu da pozisyonların değerini düşürüyor ister istemez. Her ne kadar set hücumlarında da zaman zaman defans arkasına güzel koşular atabiliyor olsa da topa sahip olma oyunu oynayan ya da rakibine baskı kuran oyun oynayan takımlar için tercih edilebilecek bir oyuncu değil. Ama ligimizde geçmişte bu tarz patlayıcılığı yüksek profillerin çok iş yapabildiğini gördük. Hızlı hücum, kontratak futbolu ya da geçiş oyunu gibi tercihleri olan takımlarda, özellikle baskı yedikleri zamanlarda ya da deplasmanlarda ben gerçekten sahaya atılabilecek bir parça olduğunu düşünüyorum. Geçiş oyunu ve kontratak futbolu birçok kişi tarafından karıştırılabiliyor. Ben biraz bunu açmak istiyorum. Çünkü İsah sadece kontratak oyuncusu değil, bence bir geçiş oyuncusu. Geçiş oyunu çok yönlü bir kavram, bir sistem. Kontratak ise o sistemin içerisindeki en hızlı, en direkt hamle diyebiliriz. Her kontratak bir geçiştir ama her geçiş bir kontratak değildir.
Geçiş iki şekilde olur. Bir, top kaybedildiğinde hücumdan savunmaya geçiş, bir de top kazanıldığında savunmadan hücuma geçiş. Örneğin yıllarca Klopp Liverpool'undan hatırladığımız topu kaybettiğinde yaptıkları gegenpress bir hücumdan savunmaya geçiş organizasyonu diyebiliriz. İşte bunun tam tersi olan savunmadan hücuma geçiş kısmının belki de en hızlı versiyonu diyebiliriz kontra-atak futbolu için. İsah bunun savunmaya geçiş kısmını da yapabildiği için bir geçiş oyuncusu olduğunu düşünüyorum ve etkili olabileceğini düşünüyorum gegenpress gibi taktiklerde de. Sonuç olarak bugün İsah'ın set hücumunda belki kaybolabileceğini, dar alanda zorlanabileceğini, pas oyununda ise eksik kalabileceğini konuştuk. Ancak geçiş oyunu, kontra-atak, savunma arkası koşuları gibi konularda doğru plan ve yapılanma içerisinde güzel bir potansiyel yatırımı olabilir. Sadece Süper Lig'deki Anadolu takımları için değil, bir alt ligde şampiyonluğa yani Süper Lig'e çıkmaya oynayan takımlar için de güzel bir tercih olabilir. Takımıyla sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona eriyor. Ancak bu çok büyük bir problem değil çünkü Kristiansund oyuncu satarken bonservis bedelinin çok fazla üstünü talep eden bir takım değil. Örneğin geçtiğimiz sezonun sonunda takımın belki de en iyi oyuncusu Ruben Alte'yi son şampiyon Viking'e 800 bin euroya sattılar. Bonservis bedeli 1 milyon euroydu o zaman. Evet, bir alt ligdeki takımlarımız genelde bonservisi elinde oyuncuları tercih ediyorlar. Ancak bu durumda da yüksek maaş ödüyorlar. Benim tahminim maaşla birlikte İsah'ın maliyetinin 1 milyon euroyu geçmeyeceği yönünde. Sanırım Mustafa İsah ve bu video hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese teşekkür ederim. Kanalımın büyümesine yardımcı olmak isterseniz abone değilseniz eğer abone olabilir. Oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Aynı zamanda oyuncu ya da video hakkında fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki video Kristiansund hücum üçlüsünün son parçası David Tüfekçi hakkında olacak. Bu arada bu oyuncu analizi videolarının 3 günde bir mi yoksa 2 günde bir mi gelmesini isterseniz yine yorumlarda belirtebilirseniz sevinirim. Birazdan izleyeceğiniz pozisyondan sonra bu sezonki tek golünü izliyor olacaksınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.